Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Doğuş var. Başarılarından bize bahsedecek, zorluklarını bahsedecek. Benim aklıma geldiklerini soracağım ve bu şekilde videoyu bitirmiş olacağız. Kahvenizi aldıysanız hemen videoya geçelim. Bugün seninle alakalı bazı sorular soracağız. Kendini tanıtmanı isteyeceğiz. Nasıl başladığını öğreneceğiz ve nasıl ilerlediğini öğreneceğiz. Tekrardan hoş geldin. Bize biraz kendinden bahseder misin? Merhaba öncelikle. Ben Doğuş. eBay ile yaklaşık 1,5 sene önce falan tanıştım. O dönem ben makine mühendisiyim bu arada. O dönem kendi mesleğimi yapıyordum ve bir yandan da hem ayrı bir gelir elde etmek için hem de hayatımın ilerleyen dönemlerinde düzenli bir gelir sağlamak amacıyla, ana gelir kaynağı yaratmak amacıyla e-ticareti araştırıyordum. O dönemler eBay ile tanıştım ve bu şekilde e-ticaret serüvenine giriş yaptım. Süper. Yani her Türk gencinin isteği gibi sen de masraflarını çıkarmak için ve yeni gelir kaynakları elde etmek için eBay ile tanıştın. Peki ilk nereden gördün? Nasıl tanıştın? İlk bunu aslında bir arkadaşım aracıyla tanışmıştım. Arkadaşım Hı hı. sosyal medya marketing yapıyordu. O şekilde tanışmıştım daha doğrusu e-ticaretle, sosyal medyayla. Daha sonra araştırmalar yaparken eBay ile tanıştım. O dönem aslında sizden önce ben bir eğitim almıştım ve ilk o şekilde başlamaya çalıştım. eBay Aynı ile zamanda alakalı dediğim mı? gibi efendim, eBay ile alakalı mı? Eğitim evet, almıştın. eBay ile Hı alakalı. hı. Bir eğitim almıştım. O şekilde giriş yapmıştım ancak hem o dönem çalıştığım için hem de ya pek memnun kalmadığım bir eğitim olduğu için nasıl başlayacağım konusunda da açıkçası çok bir fikir sahibi olamadım. Ama benim şansım o dönem hesabımı satıcı hesabına çevirmemiştim ve o yüzden Hı hı. yanlış adımlarla ilerleme gibi bir durumum olmadı. Çok güzel. Tam o dönemde YouTube'dan araştırma yaparken sen o dönem yeni bir video paylaşmıştın. İşte eBay'e nasıl başlanır, nasıl hesap bağlanır, nasıl ilerlenir şeklinde. Bir saatlik video herhalde benim paylaşmış Aynen. olduğum, oradan gördün. Ki Çok o güzel. dönem güncel olarak da böyle video paylaşan yoktu. Çok araştırmıştım ve güncel video hiç bulamıyordum. Hani eski videolara bakıyorum. Yeni başladığım için de şimdi sayfaya girdiğim zaman farklı olduğu için pek anlamıyorum. Nasıl ilerleyeceğimi bilemiyordum. O dönem senin o güncel videonla birlikte başlayıp satıcı hesabına öyle çevirmiştim hesabımı. Çok güzel. O da benim bir şansım oldu açıkçası yani. Peki bu işe o zaman sen ilk ne zaman başladın? Yani benim ilk attığım videodan sonra mı başladın? 2022 falan Evet, o zaman. ilk yaptığım videodan sonra da hesabımı satıcı hesabına çevirdim ve o şekilde bir giriş yaptım. Hı hı. Daha sonra ilk eğitimin çıkmadan önce daha doğrusu o dönem ufak tefek satışlar yapmaya başlamıştım gene senin videonu izleyerek. Daha sonra eğitim çıktıktan sonra ben ilk alanlardanım. Direkt Süper. eğitimi alıp o şekilde eğitimle devam edip ilerledim yani. Şimdi Doğuş'un şöyle bir güzel tarafı var. Hani ilk alanlardan olmasına rağmen gerçekten o dönemden bu döneme hiçbir şekilde bırakmadı ve üzerine koyarak devam et. Yani bu gerçekten çok önemli. Ben bu piyasaya ilk girdiğim zamanlar 2019 senelerinden bu zamana, yani birçok forumlarda, birçok Facebook gruplarında takılmış birisi olarak o zamandan bu zamana kimseyi görmüyorum. Herkes ya bırakmış, ya farklı iş modellerine yönelmiş, ya da maalesef ki maaşlı işlerde çalışmaya devam ediyorlar. Ama sen ilk kursumuzu alan insanlardan olarak gerçekten üzerine koya koya devam ettin. Şimdi zaten ikinci sorumuz sana: toplam kaç satış, ne kadar dolar kar ettin, kar marjın ne kadar? Bu gibi soruları soracağım. Ondan önce şunu merak ediyorum. O zaman bu serüvenin senin 1-1,5 sene öncesine dayanıyor. Doğru mu? Evet, aynen. Yani başlangıç aşamam 1,5 sene diyebiliriz ama satışa başlama dönemim Hı hı. bir yıldı. Bir yıl, bir ay, 2 ay. Ben geçen sene Mart'ta düzenli olarak satış yapmaya başladım. O dönemden beri satış yapıyorum. O zaman bir yıl diyebiliriz. Yani düzenli satış yapmaya başladığının Evet. süresi. Güzel. Yani bir yıldır aktif olarak satış yapıyorsun. Buradan yeni başlayacak arkadaşlara da şunu söylüyorum: başlangıçta satış göremiyorsanız lütfen pes etmeyin. Doğuş belki ilk başlangıçta pes etmiş olsaydı şu an onunla bu videoları çekmemiş olacak. O yüzden kendisini tekrardan tebrik ediyorum. Bir senedir aktif olarak satış yapıyor. Bizim destek hattımızı en güzel kullanan insanlardan bir tanesi. İlk alanlardan bir seneyi geçti. Hala destek almaya devam ediyor. Çünkü biliyorsunuz ki eBay'in sürekli politikaları değiştiriyor. Hatta yayın öncesi bir soru sordu. Yine bir politika değiştirdi eBay. Onunla alakalı da zaten eğitime videosunu çekeceğiz en kısa sürede. Şimdi o zaman toplam kaç satış yaptın bu bir yıllık sürede? Bu sürede toplam yaklaşık
2K'lık bir ürün satışım oldu. Süper. Bunların cirosu da yaklaşık 60 bin dolara falan Çok iyi. yaklaştı, yani o seviyelerde bir ciro oldu. Şu an bu videoyu o zaman çektikten sonra, editledikten sonra muhtemelen 60 bin doları geçmiş olursun. Zaten buralara bir yerlere de bunun ekran paylaşımını göstermiş oluruz izleyenlere. 60 bin dolarlık satış yaptın. Bu gerçekten çok güzel. Yanlış hatırlamıyorsam senin birden satışların yükselmişti. Son aylarda daha çok arttı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu kar topu gibi büyüyen bir altyapı. Neden? Çünkü siz ilk önce bilgi birikimi inşa edersiniz. Daha sonra o bilgi birikimi üzerine bir şeyler koyarak satış yapmaya başlarsınız. Doğuş'ta aynı şey bu şekilde ilerledi ve satışlarını yapmaya başladı. Son birkaç ayda yanlış hatırlamıyorsam senin satışların gerçekten gözle görülür oranda artış gösterdi. Son kaç ayda senin böyle satışlarında gerçekten yükselme var? Şöyle, aslında ben de bunu hani sizde de çok konuşmuştum. Çok fazla iniş çıkış yaşıyordum ben. İlk başladığım dönemde Mart'ta ben satış yapmaya başlamıştım. Daha sonra da Temmuz, Ağustos ayları gibi geçen sene gerçekten bayağı bir patlama oldu satışlarda. Ancak ondan sonra işte bir iki kere o dönem gene konuşmuştuk. Kısıtlama yemiştim. İşte 3 gün, 7 gün satış kısıtlaması gelmişti. O dönem biraz düşüş yaşamıştım. Sonra hesabı toparlamak için de biraz uğraşmıştım, ancak daha sonra şimdi gene son 3 ay, 4 aylık bir sürede tekrardan bir artışa geçti yani satışlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir yıllık bir serüven olmasına rağmen son 3-4 ayda bu satışları zaten kendisi elde etti ve devam ediyor aynı şekilde. Peki bu ürünlerde kar marjı yüzde kaç olarak çalıştın ortalama? Yani ortalama %20 ile 25 arası. İdeal. Belki de bazı ürünlerde çok daha fazla oluyor, bazılarında çok daha düşük oluyor ama ortalama 20-25. Zaten bizim önerdiğimiz kar marjı aynı bu şekilde eğitimde de dışarıdaki insanlara YouTube'a da attığımızda %20-25 arasında bir kar marjı söylüyoruz. Yani şu da var arkadaşlar, yani %20-25 ortalama bir kar marjıdır. Yani siz bunun üzerinde kar marjları elde edebilirsiniz tabii ki. Yani %300'e varan ütopik rakamlardan bahsediyoruz. Tabii ki bu her zaman olmayabilir ama ortalamayı vurduğumuz zaman %20-25 kar marjı olarak düşünüyoruz. Yani 60 bin dolarlık bir kazanç var ve bunun %100, %20, 25'i kar oranıyla bu satışlar gerçekleşiyor. Gerçekten çok güzel oranlar. Yani dolar kazanmak bir kere çok güzel. Bu işi oturduğun yerden yapman çok güzel. Makine mühendisi olduğunu söylemiştin. Şu an hali hazırda ona devam ediyor musun, yoksa tek gelir kaynağın şu an eBay mi? Yok, şu an çalışmıyorum. Tek gelir kaynağım eBay. Çok güzel. Yani Türkiye'den arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın, Türk arkadaşlarımızın bu satışları yaptığını görmek gerçekten çok gurur verici. O yüzden seni tekrardan tebrik ediyorum. Diğer bir soru, çoğu insanın başlarkenki çekincesi aslında bu. Cevabını veriyoruz ama bir kere de senden duysunlar. Bu işe başlarken İngilizce biliyor muydun? Ve hani çünkü biliyorsun ki Amerika'da müşterilerimiz. Nasıl anlaşıyordunuz? Evet. Yok, hani tabii ki de belli bir altyapım vardı. Herkesin okulda gördüğü kadarıyla belli bir altyapım vardı ama böyle biriyle oturup karşılıklı mesajlaşacak, konuşacak kadar İngilizcem yoktu başlangıç seviyesinde. Daha çok çeviri kullanarak o şekilde ilerliyordum. Şu an geliştirmişsindir herhalde. Aynen, Konuşaya birazcık konuşaya. gelişti. Yani en azından konuşurken belli başlı kelimeleri çok fazla kullandığımız ve belli başlı kalıpları kullandığımız için illaki biraz gelişiyor. Ama İngilizcemin sıkıntısını çok fazla çekmedim. Hatta artısı bile oldu. İngilizcemi geliştirmemde artısı oldu yani. Çok güzel. O zaman hem İngilizcemiz gelişiyor hem satış yapıyoruz. Mükemmel. Şimdi biraz seni zorlamak istiyorum. Çünkü bu da bizi izleyen arkadaşlarımız hani hangi kategoriden satış yapsam, ne gibi ürünler yüklesem, bu gibi soruları var. Tabii ki söylemek zorunda değilsin ama ben seni biraz zorlamak istiyorum. O yüzden hangi kategoriden satış yaptığını, ne gibi ürünler sattığını en azından küçük bir örneklerle insanlara söylersen daha iyi olur. İlk başta Home Garden kategorisiyle başladım ve yaklaşık bir süre öyle devam ettim. Zaten siz de böyle öneriyordunuz. Daha sonra ilerledikçe işte ürünlerin arttıkça farklı kategorilere de girmeye başladım. Şu an genel olarak Home Garden'dan, eBay Motor'dan ve oyuncak kategorisinden çok satıyorum. Farklı kategorilerde de ürünüm var ama hani onların ürün sayısı çok daha az. Genellikle şu an bu üç kategoride satış. Şimdi arkadaşlar en çok önerdiğim kategorilerden bir tanesi Home Garden. Bunu zaten hep öneriyorum. Bunu önermemdeki amaç en çok trafik alan kısım Home Garden. Çünkü
birçok ürün var. Satabileceğiniz birçok ürün var ve satış hacmi gerçekten çok yüksek. Özellikle yaz ayına giriyorsak bu aylarda insanlar ürünlerini değiştirmek isteyecekler. Çünkü bir sene boyunca bahçeyle alakalı ürünler satın almıyorlar. O yüzden birden bir boşluğa düştüklerinden dolayı bu boşlukta biz onları önüne çok güzel ürünler çıkartabiliyoruz. Bu Amerika tarafında bildiğiniz üzere bahçeli evler olduğundan dolayı bahçe süsü olur veya masa olur. Bu gibi ürünleri yükleyebiliyorsunuz. İngiltere tarafında da şöyle bir trik var. Bildiğiniz üzere oradaki evler bahçesi olan evler olmuyor. Bu yüzden de küçük alanlarda satabileceğiniz ürünlere bakmanız gerekiyor. Ben mesela İngiltere tarafında satış yaparken çok güzel ürünler buluyordum. Bu ürünlerden bazıları sorun çözen ürünler oluyordu. Çünkü biliyorsunuz evler küçük, bahçeler küçük, balkonlar küçük. Bunlara yönelik ürünler satıyordum. Bir tane örnek verecek olursam da katlanabilir masalardan satıyordum. Gerçekten çok satıyordum. Sen de az önce söylediğin gibi Home Garden'la başlamışsın. İkinci kategori olarak çok güzel eBay Motors dedin. Gerçekten bu da eBay'de en çok satılan kategorilerden bir tanesi. Kaldı ki eBay Türkiye'ye geldiği vakit araç kategorisindeki fuarlara katılarak eBay'i kendileri tanıtmıştı. Orada da zaten biz eBay ile konuşmuştuk. Gerçekten Türkiye'ye bu konuda yatırım yapmak istediklerini söylediler. O yüzden bu kategoriler çok çok mantıklı. Hızlı satılabilen kategoriler. Diğer bir soruya gelecek olursak bu işe başlarken yaşadığın en büyük zorluk veya başarısızlık var mı? Varsa ne? Yani ilk başlarken başta da söylediğim gibi nasıl başlayacağım konusunda ve adım atma konusunda çok sıkıntı çektim. Yani bir şeyler öğreniyorum, görüyorum. Yani bir şeyler daha öğrenmem lazım, bir şeyler daha göreyim. Aman sıkıntısız ilerleyeyim diye biraz çok fazla zaman harcadım açıkçası o konuda. O yönden biraz sıkıntı çekmiştim. Başlamaya adım atmakta aslında biraz sıkıntı çekmiştim. Başladıktan sonra en çok sıkıntı çektiğim olaylardan biri dediğim gibi 2 defa kısıtlama yemiştim. Satış kısıtlaması gelmişti ve ondan sonra birazcık hesabın aktifliği düşmüştü açıkçası. Tekrardan onu oturtmak için biraz zorluk çektim yani. Yani bu o zaman kısıtlama yedikten sonra yanlış hatırlamıyorsam senin 3-7 gün gibi kısıtlamalar vardı. Bu da yapılan başlangıçtaki hatalardan dolayı bu kısıtlamayı açtık diye hatırlıyorum. Doğru mu? Evet, aynen. Tamam, çok güzel. Peki bu işte para kaybettiğin oldu mu? Çok insan bunu merak ediyor. Para kaybettiğim şu şekilde oldu. Başlangıçta özellikle kar oranını çok hesaplayamadığım için o konularda biraz sıkıntı çekmiştim. Hani nasıl hesaplayacağıma dair Hı hı. biraz kafa karardı açıkçası. O konularda biraz sıkıntı çektim. Ancak bir ya da iki üründe başlangıçta ufak bir zararlarım oldu. Daha sonradan onu da oturttuktan sonra hani kârlı bir şekilde satış yapmaya başladım. Arada tabii ki de ufak tefek sıkıntılardan dolayı zarar ettiğimiz oluyor ama Tabii hani ki. çok nadir oluyor. O bizden kaynaklı olmuyor. Aldığımız tedarikçiden kaynaklı olabiliyor veya ürünün müşteriye kötü gitmesinden kaynaklı olabiliyor. O şekilde ufak tefek sıkıntılar yaşanıyor ama çok problem olmuyor. Sonuçta yanında birçok üründen de kâr ettiğimiz için Ya ortalamayı bunlar da vurduğumuz işin içerisinde var yani açıkçası. zaman o zaman çok bir başarısızlık bunlar sayılmaz. Kaldı ki Aynen. senin bu fiyat artışları senin yüzünden mi oldu yoksa hani bulduğun toptancıdaki insanın fiyatı yükseltmesinden mi? Nasıl bir olay oldu? Yani sen mi kontrol Yani edemedin yoksa stokta mı iki birden türlü oldu bitirdiler? aslında. İlk başlarda ben kontrol çok etmiyordum. Daha doğrusu ilk başlarda az ürünüm olduğu için kontrol ediyordum. Ancak belli bir süre sonra ürün sayısı arttıkça 10, 20, 30 diye arttığı zaman açıkçası başlarda biraz hepsini birden kontrol etmekten üşenmiştim. Hı hı. E, O dönem sadece satan ürünlerimi günlük kontrol ediyordum. Ama diğer ürünlerimden satan olduğu zaman işte fiyatı O artan olduğu zaman zaman böyle bir sıkıntıyla karşılaşmıştım. Onun dışında bir kere de bu özel günlerde biliyorsun hem çok satış olduğu için bir de çok fazla fiyat değişikliği oluyor. Bir gün alıyorum, atıyorum 10 dolarsa ertesi gün eğer aldığım tedarikçi çok satıyorsa, şey yapıyorsa ürünün fiyatını arttırabiliyor birden. Bir iki defa da öyle ufak tefek sıkıntılarım olmuştu. yani bu sıkıntılar dediğimiz gibi o zaman stok takibinden dolayı olan sıkıntılar. İlerleyen zamanlarda zaten benim herkese önerdiğim kısım şu. Ürünlerimiz, satışlarımız artıyor. Bu yüzden yazılıma bağlayıp sistemleştirmek bizim için çok çok önemli. Yoksa maalesef ki binlerce ürünü aynı anda kontrol edemiyoruz. O yüzden
Başlangıçta bu şekilde başlanılıp daha sonra yazılıma bağlanırsa bence daha iyi olur. Yeni başlayacak arkadaşlara da bunu tavsiye ediyorum ben. Peki sen bu işe başlangıçta ne kadar saatini ayırdın? İlk başladığım dönemler günlük yaklaşık 7-8 saat ayırıyordum. Hem ürün bulmakta daha yeni olduğumuz için hem de işi daha biraz öğrenme aşamasında olduğumuz için 7-8 saat ayırıyordum. Bazı günler biraz daha fazla oluyordu. Daha sonra ilerledikçe saatler de düştü. Tabii ki de bazı günler gene aynı şekilde 8 saat veya daha fazla çalıştığım oluyor. Ama bazı günler daha rahat oluyor. Hiç bakmadığım günler oluyor. Hani bu birazcık artık işi yaptıkça, tecrübe kazandıkça ve bazı şeyler birazcık otomatikleştikçe kazanılan bir şey. Başlangıçlarda ama bir 7-8 saat çalışıyordum günlük ortalama. Çok iyi. Yani başlangıçta ben de bana bakacak olursak da gerçekten bir 14-15 saatimi maalesef ki alıyordu. Çünkü ben hiçbir şekilde eğitim almadım. Eğitim almadığım için başkasının tecrübesini tecrübe edemiyordum. O yüzden YouTube'dan, hatta içerik üreten yoktu Türkiye'de, yabancı forumlardan bu şekilde ilerledim. O yüzden gerçekten vaktimin çoğunu almıştı. Zaten 2 tane yol var. Ben her zaman söylüyorum. Bütçeniz varsa kısa yoldan gidersiniz. Başkasının o yoldan geçtiği yollardan izleyerek veya destek alarak o şekilde hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Ama bütçeniz yoksa maalesef bu yolları kendi başınıza geçmeye çalışırsınız. Zaten YouTube'a da içerik üretiyoruz. Buradan zaten sen de o şekilde başlamışsın. Çok güzel. Daha sonra işleri büyütebilmek için aramıza katıldın ve gerçekten çok büyük işlere imza attın. O yüzden tekrardan seni tebrik ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 2 tane yol vardı. Hangi yoldan gidebileceğinizi kendiniz karar veriyorsunuz. Şimdi yeni başlayacak insanlara ne tavsiye edersin? İlk defa eBay dropshipping yapacak insanlara ne söylersin? Bunu da senden dinleyelim. Yani ilk öncelikle benim en çok sıkıntı çektiğim noktalar işte bilgiye ulaşmak konusuydu ve belli başlı ufak detaylar vardı. Mesela bu polisi ayarları veya para iade kısmındaki seçtiğimiz seçeneklerle alakalı. Yani ben onları senden gördüğüm için o konularda hiç sıkıntı yaşamadım ama açık söylemek gerekirse başlarda çok fazla araştırıyordum ve bu konuda da bir bilgi edinmemiştim. Açık söylemek gerekirse senin eğitimini aldıktan sonra bütün bilgilere ulaştığını gördüm. Hani bu konuda zaten eğer eğitim alan arkadaşlarımız olursa bunları sen videolarda zaten açıklıyorsun. Onun dışında ilk aylarda çok satış gelmemesi, bu ilk yeni başladığımız için çok sıkıntılı bir süreçmiş gibi geliyor ancak hani gayet normal. Çok hızlı satış yapan arkadaşlarımız da var. Ben mesela ilk 1 ay, 1,5 ay satış alamadım. Hani bir satış, 2 satış aldım maksimum. O dönemde hani bırakmamak, düzenli ürün yüklemeye devam etmek veya bu işe olan inancı kaybetmemek önemli aslında. Başlangıçta bırakmamak en çok tavsiye edeceğim şeylerden biri olabilir yani. Çok iyi. Şimdi ben de buna bir ekleme yapmak istiyorum. Doğuş önceden beri, ilk başlangıçtan beri düzenli olarak bize yazan arkadaşımızdı. Canlı yayınlarımıza katıldı. Özel Telegram grubumuzda aktif oldu. İnsanlara yardım etti. Yani bunları yaptığı için ben başarılı olduğunu görüyorum. Tabii ki bu içindeki disiplinden dolayı arkadaşlar. Çünkü birçok insana ben şu an halihazırda ulaşıyorum. İnsanlarla konuşuyorum. Bazı insanların sorduğu sorudan bile artık başarılı olabilir mi, olamaz mı, artık bunu da görebiliyorum. Ama Doğuş onlardan bir tanesi değildi. Gerçekten üzerine giderek engelde çözüm odaklı olarak bu şekilde başarıya ulaştı. O yüzden ben de aynı şekilde senin söylediğine katılıyorum. Lütfen başlangıçta gazla başlamayın lütfen. Eğer bu gazla başlarsanız, disiplin inşa etmezseniz maalesef bir ay sonra satış yapamıyor olarak bu işi bırakabilirsiniz. Aynı şekilde Doğuş'ta 1,5 ay satış alamadı. Ama şu an 60 bin dolar seviyesinde. Yani bu Türk lirasına vurduğumuz zaman 1 milyon 800 TL'den daha fazla bir miktar yapıyor. Doğru mu? 1 milyon Yani 800 oluyor mu? göre, evet o şekilde. Evet. Valla bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, bu işe başlarken suspend oldun mu veya açtın mı? Nasıl ilerledin? Bu konuyu da arkadaşlarımıza anlatabilir misin? Şöyle ana hesabım benim hiç suspend yemedi. Sadece biraz önce konuştuğumuz gibi bir iki tane ufak kısıtlama yemişti. Hı hı. Ancak daha sonra ilerleyen dönemlerde ikinci açtığı mesela başkasının adını açmıştı. O açılış suspendi yemişti. Daha sonra orada işte sizinle iletişime geçtim. Onu bir şekilde açtırdık. O şekilde devam ettim. Yani ben bu detayı çok hatırlamadım ama yani açtırdıysak ne mutlu.
Yani buradan o zaman arkadaşlarımıza suspend'in bir son olmadığını, ki bu senin ikinci hesabın suspend olmuş, açılmış. Evet. Yani açılmaya da bilirdi. Ya bu tamamen eBay'in inisiyatifine, yazdığınız appeal'lara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ama tabii ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Suspend olduk diye işi bırakmıyoruz. Ki Doğuş da aynı şekilde bunun üzerine giderek bizle beraber hesabını açmış ve o şekilde ikinci hesabınla da beraber devam ediyor. Burada az önce de söylediğim gibi yazdığınız appeal'lar çok çok önemli. Yani doğru appeal'larla, doğru hareketlerle ilerlerseniz açılma ihtimali çok yüksek. Tabii ki açılmaya da bilir. eBay'in inisiyatifi Evet, maalesef bunun ki. bir garantisi yok. Tabii ki garantisi yok. O zaman suspend olmaktan korkan insanlara şunu söyleyebilirim. Lütfen bu konudan korkmayın. Ben 2019 senesinden beri ne kadar suspend'den korkan insan varsa suspend yettiğini gördüm. Arkadaşlar buna gerçekten inanın. Yani belki saçmalık gelebilir size ama mesela ben şu an hani 15 tane 14-15 tane hesabım var. Onları yönetirken suspend yiyen hesaplarım da oldu. Ama ne yaptım? Yoluma devam ettim. Nasıl yeni hesap açabileceğimi biliyorum. O yüzden devam edebiliyorsunuz. Hiçbir şey bu işin sonuna engel değildir. Dropshipping bitti mi diyen insanlar da şu an gördüğümüz gibi Doğuş arkadaşımız çok güzel satışları var. 1.800.000 TL'yi aşkın satışları var ve 60.000 doları geçti. Yani ben gerçekten bunları görünce çok çok seviniyorum. Çünkü lütfen eBay'e girip bakın, bu piyasayı domine eden insanların Çinliler, İsrailler, Amerikalılar olduğunu göreceksiniz. Yani bizim bu pasta payından bir şekilde yararlanıyor olabilmemiz lazım. Ülkemize döviz sokuyor olabilmemiz gerekiyor. O yüzden gerçekten seni bu konuda tebrik ederim. Yani bundan sonra yapabileceğin diğer mantıklı hareketler de şu olur. Üzerine koya koya daha fazla hesap aça sistemleştirerek bunları ilerletmek olur. Ki ben de başlangıçta o şekilde ilerlemiştim. Belli bir noktaya kadar getiriyordum, sisteme oturtuyordum, yazılıma bağlıyordum, ikinci hesap, üçüncü hesap derken bu şekilde ilerledim. Yani pasta payı arkadaşlar çok çok yüksek. Yani burada zaten sizden gelen soruları Doğuş'a sormuş oldum. Yine senin eklemek istediğin konular var mı? İnsanlara söylemek istediğin? Yani şunları ekleyebilirim ben de. O ilk zaten her zaman söylediğim, senin söylediğin. Şunu ekleyebilirim. Yani birincisi özellikle pes etmemek. Hani bu iş biraz önce konuştuğumuz gibi tabii ki de aksaklıklar olabiliyor veya satışlar geç gelebiliyor, satış Hı hı. olmayabiliyor. Bu işte önemli şeylerden biri pes etmemek. Bu zaten girdiğimizden beri senden de diğer Telegram'daki arkadaşlarımızdan da yaşayanlardan da en çok duyduğumuz şey bu. Bir ikincisi olarak hani bu işin ilerleyen süreçlerinde de ufak tefek sorunlarla karşılaşabiliyoruz ya da e, ufak tefek sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tür zamanlarda çok fazla karamsar olmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten bu işi yapan, bu işten yararlanan çok fazla insan var. Hani ben de bunu bu işin içine girdikten sonra gördüm ve beni de en çok umutlandıran şey bu oldu açıkçası. Gerçekten çok fazla yapan kişi var. Hani Türklerden, yabancılardan, dediğin gibi Amerikalılar, Çinliler çok fazla bu işin içindeler. O yüzden bu beni umutlandırdı. Hani benim de yapabileceğime dair veya aksaklıklar olsa bile devam edebileceğime dair umudumu korumamı sağlamıştı o dönemlerde. Onun dışında eğer başlangıç aşamasında olan arkadaşlarımız için tabii ki de adım atmak önemli ancak çok fazla araştırmadan, çok fazla nasıl adım atacağını bilmeden gelişigüzel girmek de bazen risk yaratabiliyor. Hı O hı. yüzden hem araştırmalarını yapsınlar hem de adım atmaktan da korkmasınlar diyebilirim yani. Çünkü ben bu açıdan da başlangıçta birazcık zaman kaybetmiştim. Yani çok doğru. Şimdi bunun dengesini de iyi kurmak gerekiyor. Yani siz hemen adım atmakla hiç adım atmamak arasındaki bir dengeyi oluşturmanız lazım. Başlangıçta maalesef ki benim yaptığım en büyük yanlışlardan bir tanesi sürekli araştırma yapıp ama hiçbir şekilde harekete geçmemekti. O yüzden hareket etmemekten de korkun. Yani geldiğin için çok çok teşekkür ederim. Bu başarılara ulaşman gerçekten muhteşem. 60.000 doları seviyesini geçtin ki bu seviyelerin giderek artacağına ben inanıyorum. Çünkü kafa yapın çok güzel. Bulduğun ürünler çok güzel. Bunun üzerine koyacağın sadece hesap çoğaltmak olacak. Bunun gibi 10 tane hesabın olsa zaten aylık, yıllık ne kadar güzel paralar kazanabilirsin. Tekrardan seni çok tebrik ederim. Diğer videomuz umarım bunun 2 katı, 3 katı, belki 5 katı seviyelere ulaştıktan sonra olur. Her türlü dediğim gibi WhatsApp destek hattımızdan yararlanabilirsin. Her zaman yanında olacağımızı zaten söylemiştik. Oluyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederim geldiğin için. Teşekkür ederim.
Bizim böyle bir kursiyerimiz olduğun için de aynı şekilde teşekkür ederim. Umarım başarıların daim olur ve az önce söylediğim gibi diğer videolarda da beraber çekeriz. Bu YouTube videosunun altında Doğuş'a sormak istedikleriniz veya iletmemi istediğiniz veya bana sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar bunları cevaplayacağız. Siz de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Doğuş gibi başlangıçta nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız sizler için ücretsiz bir yol haritası hazırladık. Bunun için de aşağıdaki bağlantıdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde sizlere bunun bilgilendirmesini yapabiliriz arkadaşlar. Eğer eğitimimizi de satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz ve herkese kolay gelsin.